denemek ister misin? Tepsisi bile var. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Günaydın. Aylar sonra işte fast vlogları, Londra vlogları derken çok uzun zaman olmuş ev vlog çekmeyeli. Aslında ben çok özlemişim ve şöyle bir şey fark ettim ben kendimde. Ev vloglarını izlediğim YouTuber'lar bir sürü evinden vlog atmayınca ben onların evini özlüyorum. Ve düşünüyorum ki aynısını bende de yaşanmış olabilir. O yüzden evime hoş geldiniz. Bugün dümdüz ne yapıyorsam onu gösterdiğim bir vlog olacak. Hatta böyle kışın çektiğimiz kek yapmalı, tatlı yapmalı, ikinci el dükkanına gitmeli, o şekilde bir vlog yapacağım. Gerçekten böyle bir şey yapmayı çok özledim. Başka da ne yapacağımızı bilmiyorum açıkçası. Neyse akışına bırakalım. İnşallah çok güzel bir video olur şimdiden. İyi seyirler dilerim. Biz şeftali almayı unuttuk. Yapmayı en sevdiğim kahvaltılardan bir tanesini size göstereceğim. Çok basit, dümdüz omlet. Şöyle biberler satılıyor. 3 farklı renkte. Türk biberlerinden bulmak zor oluyor. Çünkü Türk marketine gitmemiz gerekiyor. O yüzden geçenlerde bunlardan bir alıp deneyeyim dedim. Daha doğrusu ben bunları sevmediğimi düşünüyordum. Güzel olmadığını düşünüyordum. Sebebi de Amerika'da yediklerimde şurada böyle bir tad oluyordu. Yani ne kadar pişirirsen pişir sürekli çiğ gibiydi. Ama bunlar öyle değilmiş. O yüzden bunlardan alıyoruz artık. Diğer biberler gibi oluyor. Ve geçenlerde dedim ki böyle değişik renkli bir omlet yapayım. Ve çok lezzetli oldu. Şimdi beraber onu yapalım. Ama çeri domates almayı unutmuşum sadece. Bahçede var. Bahçeyi de birazdan gezelim sizinle. Çünkü bahçeye bayağı böyle bir şeyler diktik falan. Biraz geç kaldık sadece. Bahçede var ama bahçedekiler de olmamış maalesef. Neyse. Aşırı sıcak ve ödem toplamaya çok müsait bir hava oluyor. O yüzden böyle günde bundan 2 tane içmeye çalışıyorum. Böyle 1,5 litre falan yapıyor mu? Neredeyse 1,5 litre yapıyor. Biraz da soğuk su ekleyeyim üstüne. Tamam. Omletimiz olurken şöyle bir hellim peynirimiz var. Hellim peynirini airfryer'a atıp kızartıyorum. Çok güzel oluyor. Onun haricinde salatalık var. Salatalık keseceğim. Başka da bir şey gerek yok bence. Bizim kahvaltımız genelde bu kadar oluyor. Çok fazla böyle tok tutacak, ağır yemek olmayacak. O zaman çok rahat ediyoruz bütün gün boyunca. Geliyorum ama ne ki bu? Kola. Kola mı? Thank you. Okay, thank you. Safa sen geçersin. Kadın diyor ki ağır, dikkat et. Çok sıcak. Şurayı açmazsam gün içerisinde asla rahat etmiyorum. Ay, kapatmazsam da rahat etmiyorum akşamları. Hazır. Bu kadarcık. O kadar sıcak ki Allah'ım. Şu an ev kaç derece? 29,5 derece. Bu arada içeride izliyoruz. Hayatımda en hızlı izleyip bitirdiğim dizi. Safa zaten yıllardır diyordu böyle içeride izle, içeride izle. Neyse izledik ve gerçekten bence Türk dizi tarihinin en güzel dizilerinden bir tanesi. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Safa gibi. İçeride misyoneri gibi. Herkese içeride öneriyor. Hatta Fast vlogunda bir tane arkadaşa daha önermişti. İçeride izle diye.
Bu arada şöyle tatlı bir şeylerimiz var bizim. Geçenlerde Bianco'ya gitmiştik. Buranın böyle mesela Koçtaşı gibi düşünebilirsiniz. Böyle Türk sesi, çocuk sesi duyduk. Aileleriyle denk geldik kasada ve onlar da buraya yeni taşınmışlar. Bize davet ettik. Onlar da gelirken bize böyle tatlı şeyler getirmişler. Bunun tam olarak adı ne olarak söyleniyor bilmiyorum. Böyle bir şey getirmişler. Bu da çok tatlı. İçi bu renk, dışı böyle. Şunun kutunun tatlılığına bakın. Burada böyle mendiller var. Çok kibar. Buradan tekrardan teşekkür ederiz. %100 gümüşmüş. Türkiye'de yapılmış. Glass olarak geçiyor. Tam bir ismi yok sanırım. Oraya da durulur bu. Şurada bir kuyumcu var. Beraber cheesecake yapacağız. En son limonlu cheesecake yaptım ve geçen sene falandı galiba. Ve gerçekten yazın o kadar güzel gidiyor ki misafiriniz falan gelecekse yapabilirsiniz. Üzerine yaban mersini ve naneyle, yaş naneyle mükemmel oluyor. Şimdi burada ilk olarak yapmamız gereken şey bisküvileri güzelce robottan geçirmek. Şu biskofu koyamamıştım. Bunu da koyayım. Daha sonra birkaç kaşık tereyağını eritip bisküvilerin içine koyacağız. İsterseniz fındık falan da koyabilirsiniz. Ben bugün koymayacağım ama fındık da gerçekten çok yakışıyor. Bir kahve molası verdim. Kekin tabanının soğuması lazım. Hem de benim biraz soğumam lazım çünkü gerçekten bugün bu videoda söylediğim 10. defa falan herhalde ama çok sıcak. Ve dönüşümleri dışarı çıkartacağım. Bu arada bu kahve makinesini 6 ay önce falan almıştık sanırım. Hem evlilik yıl dönümü hediyesi hem de 50.000 hediyesi olarak. Dondurmacı geçiyor. Biri sormuştu işte memnun musun, yorumlar mısın falan diye. Ben de biraz daha kullanayım ondan sonra yorumlarım demiştim. Makine hakkında olumsuz olarak diyeceğim hiçbir şey yok. Belki bir karşılaştırma olarak önceki makinede her şey işte sütü falan kaynatıp kendiniz koymak zorundaydınız. Kahve makinesi alacaksanız böyle tam otomatiğini alın ki her şeyini kendisi yapsın. Bu şekilde bir makine bence çok kolay oluyor. Onun haricinde birkaç yorum görmüştüm. Çok sıcak olmuyor kahveler diye. Bundan emin değilim. Çünkü ben genelde sıcak şeyleri biraz soğutarak içen biriyim. Çok sıcak içemiyorum. Ama geçenlerde böyle makineyi karıştırırken sıcaklık ayarı diye bir şey görmüştüm. Ona tam bakmadım. Belki oradan ayarlanabiliyordur. Size de tavsiye ederim. Bence gayet güzel bir makine. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Safa'nın kuzeni Enes bize gelmişti. İlk geldiğinde ilk makinemiz vardı. O da kahveyi çok böyle içmiyordu. Sonra diğer geldiğinde bu makineye yeni geçmiştik biz. Ve şey yapmaya başladı. Ben size kahve yapayım işte kahve içelim mi falan. Bunun kahvesi gerçekten güzel oluyor. Eğer bir makine arıyorsanız, bir kahve makinesi almak istiyorsanız bunu gerçekten gönül rahatlığıyla önerebilirim. Açıklamaya ya da sabit yorumlara direkt bizimkinin aynısından bulabilirsem koymaya çalışacağım. Oradan tam modeline bakabilirsiniz. Şimdi beraber dışarı gideceğiz arkadaşlar. İlk bir terlik alayım şuradan. Safa'nın terliklerini. 2 hafta falan oldu sanırım. 1-2 hafta. Şu kısım, hatta göstereyim size. Şu giriş kısmı şuradan şuraya kadar full malzemeyle doluydu. Çünkü böyle bahçeye bir şeyler ekmek, ondan sonra boyamak falan istiyorduk çitleri. Onun için hatta makine falan böyle tabanca gibi kocaman bir makine aldım. Ondan sonra toprak falan bir sürü şey aldık. Buranın böyle sarı olmasının sebebi de bu yabani otlar ölsün diye bahçeye böyle otları öldürücü bir şey sıktık. Birazcık daha sarardıktan sonra üzerine tekrardan toprak atıp çim atacağız inşallah. Daha sonra çok büyük bir uğraşla şuradaki komşudan bize gelen sarmaşıkları falan temizledik. Bu hanım elini Safa sökelim dedi. Ben kıyamadım çünkü çok güzel, çok güzel kokuyorlar. Daha sonra çilekler, sulamam lazım şimdi bunları. Daha sonra buraya biber, işte maydanoz zaten vardı, maydanoz. Çilekleri yerden alıp buraya şey yaptık ama hava çok sıcak, onlar da mahvolmuşlar.
Daha sonra burada domateslerimiz var. Domatesler bunlar böyle oldu. Bilmiyorum neden. Aslında suluyoruz da. Ama. Ve burada da çeri domateslerimiz var. Geçen sene de bunun aynısından dikmiştik ve çok lezzetliydi. Bu sene tekrar aldık. Burada da çileklerimiz vardı bizim aslında ama çilekleri, hatta meyvesini geçtim, yapraklarını falan ne yiyorsa yerden bir şeyler yiyordu. O yüzden onları oradan kaldırdık. Buraya diktik oradan kaldırıp ama inşallah ölmezler ya. Yazık olur, çok üzülürüm. Yani çok bir şey yokmuş gibi gözüküyor ama böyle 2 gün falan uğraştık gerçekten. Hem otları biçmek, işte sarmaşıkları falan kaldırmak gerçekten çok uzun sürüyormuş. Yeni ve yine çok sıcak bir günden selamlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dün beraber ikinci el dükkanına gidecektik ama çok sıcak olduğu için ve ben de yorulduğum için gitmekten vazgeçmiştim. Bugün beraber gidiyoruz ama inşallah. Çıkmadan önce de böyle hazır vaktim varken dedim ki kameradaki her şeyi bilgisayara atayım. Gelince tekrar edite başlarım. Aslında biraz bundan bahsetmek istiyorum çünkü videolarda genelde bunun hakkında hiç konuşmuyorum. 20 dakikalık hatta 10 dakikalık bir video için bile arkada çok fazla büyük bir emek oluyor aslında. Çekmesi, editlemesi, kapak tasarımı, yani gerçekten çok fazla vaktinizi alıyor. Ben şu an sadece evde olduğum için bunu çok rahat olarak yapabiliyorum. Ama bazen diyorum ki bir işim olsaydı muhtemelen ben bu işi yapamazdım. Kendi başına çekmek, kendi başına editlemek, hepsi için ayrı ayrı meslekler var. İşte editörün ayrı, kapak tasarımcısı ayrı olarak. Ama bunu tek başına yapabilmek gerçekten çok büyük uğraş gerektiriyor. Mesela biz sadece diyelim ki ev vloguysa 2 saat, 3 saat çekiyorsun. 2 gün falan editiyle uğraşıyorsun. Daha sonra yüklemek, işte kapak tasarımı yapmak, işte onda dikkat çekici yapman lazım, başlık bulmak falan gerçekten çok uzun sürüyor ve tabii ben de isterim videoları 2'ye çıkartmak ama bu bakımda da şöyle bir şey var. YouTube'a attığım hiçbir videonun özensiz ve bomboş olmasını istemiyorum. Hani şu an belki çok fazla bir şey yapmıyorum. Diğer videolara çok benzeyen bir video oluyor ama yine de böyle görsel olarak güzel olsun, tarif göstereyim. Yani insanlara bir şey katsın istiyorum. Eğer haftada, biliyorum çünkü isteyenleriniz var 2 video çıkması için. Ama bunu muhtemelen şu an için çok zor. Ve belki ileride hayatım böyle daha dolu dolu olursa, size de gösterecek başka şey. Ay sesim çok kötü. Daha uğraşlı olursa ve gösterebileceğim farklı şeyler olursa neden olmasın? Oh, burası çok güzel esiyor. Oh, çok güzel. Hep burada yürümek istiyorum. Şunu da aldım ki çok sıcak olursa üfletirim kendime. Böyle bir şeyiniz yoksa kesin alın ya. Gerçekten hayat kurtarıcı. Bildiğiniz gibi ikinci el dükkanına gidiyoruz. Genelde benim girmediğim bir ikinci el dükkanı daha var. Orası böyle daha küçük, daha dar olduğu için midir nedir bilmiyorum. Oraya ayağım bir türlü girmiyor yani. Alışmamışım. Bir yer daha var, Euro Market diye. Orada da Türk ürünleri falan oluyor. Orayı da hiç girip size göstermediğimi fark ettim. Küçük bakkal gibi. O yüzden böyle direkt hani ilgileniyor insan, içerideyken görüyorlar. Türkiye'de falan da böyle ben markete ya da satıcıyla direkt beni gören bir kısımdaysa girme çekiniyorum. Yaz mevsiminde burayı pek az gösterdim muhtemelen. Bakın şurada ıhlamur ağacı varmış. Mevsimi geçti bunun, değil mi? Aynen. Ya da ama bakın daha tomurcuk. Bir şey söyleyeceğim. Bu zaten ortak bir alan aslında ve bunlar hep yere dökülmüş.
toplayıp eve götürülse haram olmaz herhalde. Bakın hatta şurada falan her yerde var ve full ziyan olmuş. Hayatımda gördüğüm en büyük ıhlamur ağacı bu arada bu. Aklıma şey geldi. Bizim de ıhlamur ağaçlarımız var ve her sene ıhlamuru toplayıp satardık. Ve bize her seferinde harçlık veriyorlardı. Topladığımız bizim oluyordu. Satıyorduk falan. Ve bir kere hatırlıyorum. Satıp evdeki herkese hediye almıştım. Kendime de ne almıştım biliyor musunuz? Barbie bebek seti almıştım. Allah'ım. Şuna bakın. Çok hoş gözüküyor. Şu an videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Ben şimdi şuraya gireceğim. Bu dükkana giriyorum. Hay. Tabu varmış. Ve 2 pound. Çok ucuz. Bakın kraliçeli bardak. Burada da kıyafetler falan var. Ya böyle yerlerden güzel bir şey bulmak gerçekten şans ya. Bazen gerçekten çok güzel şeyler olabiliyor. Tabaklar falan. Bazen de hiçbir şey olmuyor. Bakın ben şöyle yemek kitabı almak istiyorum ama bakayım bu neymiş. Böyle eski yemeklerin olduğu, mesela İngilizlerin yemek tariflerinin olduğu bir kitap bulmak istiyorum ve onu hem böyle süs olarak hem de gerçekten denemek amacıyla istiyorum ama bu çok farklı bir şeymiş ya. Botanik. Böyle biraz daha görüntüsünün de aslında şu şekilde değil de İngilizvari olmasını daha çok isterdim. Bu arada annemin falan eskiden hep yemek kitabı olurdu. Defteri daha doğrusu kendi dolduruyordu. Kitabı da oluyordu ama çocukken onlara bakmak beni çok mutlu ediyordu. O yüzden benim de olsun çok istiyorum. Yalnız burada öyle bir şey buldum ki. Ay çok hoş. Bakın bunların hepsi tahtadan. Oyuncak. İşte gardırobu var. Ay bu ne güzel bir şeymiş. 10 pound. Oyuncak değil ya. Hey buddy, how are you doing? Şimdi buradan çıktım. O oyuncak gibi olmayan oyuncak mükemmeldi. Gerçekten hani evde koyacak yerim falan olsa böyle rafım falan çok güzel olur. Ama zaten bizim evimiz minicik olduğu için hani ben böyle girip bakıyorum işte niye almıyorsun falan yazanlar oluyor ama evi de çok fazla böyle malzemeye boğmak istemiyorum. Gerçekten evimiz çok küçük çünkü. O yüzden sadece bakıp ay çok güzelmiş deyip geçiyorum. Şimdi asıl benim mekana geldik arkadaşlar. Burayı çok seviyorum. Bu ben. Burayı çok seviyorum. Burası çok daha ferah ve gezmesi çok daha kolay oluyor. Şimdi şöyle bir bakalım. İlk dışarıdan başlıyoruz zaten her geldiğimizde. Bakın burada çocuklar için çok fazla güzel şeyler oluyor. Oyuncaklar falan. Ve çok uygun oluyor çoğu şey. Şurada bir tablo varmış. Bakın bu şey işleme. Gözüküyor mu bilmiyorum ama bunu böyle elleriyle işlemişler. Ve birazcık daha açmışlar. Daha kapalıydı. Şimdi burayı tek tek gezebiliriz. Burada gezerken çok daha rahat hissediyorum. Burada saç boyası var. Takma tırnak falan bir şeyler var. Sonra şöyle bileklikler var. Bakın bunlar hala var. Küçükken annemler önlüğümüze koyarlardı bunlardan. Peçeteler. Çok nostaljik hissettirdi. Bakın renkleri falan da çok hoş. İşlemeli. Ayakkabı alınmaz bence. Yani bilmiyorum ben almazdım ayakkabı. Ama Nike ayakkabı bile var. Kıyafetlerin fiyatlarına bakalım bir de. 3 pound. 6. Bu şekilde değişiyor fiyatlarda. Burada yine çocuklar için çok daha fazla oyuncaklar var. Burada da bebekler için zıbınlar falan var. Zaten dışarıda da aslında çok ucuz. Burada da 50 penny falanmış. Renklerine göre ayırmaları da çok tatlı gözüküyor. İşte griler, beyazlar, maviler. Yaz köşesi gibi olmuş. Sonra burada yine tablolar devam ediyor. Geçenkinde Afrika eşyaları çok fazla vardı. Bu kez o kadar dolu bile değil. Bakın burada air fryer ve bu da fırın gibi. Mini fırın. Çok güzelmiş. 40'tan 25'e düşmüş. Tepsisi bile var. Cello. Acaba gerçek fiyatı ne kadardı?
Sanırım geçen sene benim şansıma tam da yeni taşınmışken çok güzel tabaklar falan almıştım. Ama ondan sonra ne hikmetse hiçbir şey bulamıyorum doğru düzgün. Gerçekten çok ilginç şeyler oluyor ama hani kullanılmaya değer bir şeyler de olsa güzel olurdu. Looking so good. I like making cakes. Me too. I actually baked yesterday Did you? 2 cheesecakes. One is lemon, the other one is chocolate. Yeah, lovely. Enjoy it. Thank you. Bakın buradan Türkiye'den falan bayağı bir şeyler vardı. En son gördüğümüzde közlenmiş patlıcan falan, aslında çok şanslıyız, yer çok yanımızda ama nedense buraya gelmek hiç aklımıza gelmiyor. Bakın hatta bu marshmallow ve Türkiye'den geliyor. Helal damgası bile var. Çok iyi. Sanırım bunu almıştık öncekinde de. Can I buy this too, please? Thank you very much. Burada peynir falan bir şeyler var. Hatta helal salamlar falan da vardı burada. Çok güzel market aslında. You like pay card? Yes please, I don't have any cash. Musafa'yı bunlarla mutlu edeceğiz. Bunu ona aldım, o fıstıklı seviyor. Ben de karpuzlu yerim diye düşündüm. 296 please. Okay. Yep. Akşam yemeği için bir şeyler yaptım ve birazdan pikniğe gideceğiz. Aslında bunu çok uzun zamandır yapmak istiyorduk. Ama genelde hafta sonu yapmak istiyorduk ve hafta sonu olduğu için dışarı çıkasımız gelmiyor. Mustafa'nın işi bitti. Birazdan çıkacağız. Ben fırına köfte attım. Köfteleri dürüm yapıp yanına da içecekle falan güzel olur diye düşündük. Cheesecake'lerimizi de alırız. Ve size şu ikinci el dükkanından aldığım kitabı daha ayrıntılı göstermek istiyorum. Ben eve gelince bunu bayağı böyle inceledim ve gerçekten çok hoşuma gitti. İçeriklerinden falan da bahsediyor. Mesela şunu şöyle kullanılabilir, bu böyle yapılabilir gibi. Daha sonra ekipmanlardan bahsediyor bu şekilde. İçinde gerçekten çok güzel tarifler var. Hepsine tek tek baktım. Bazıları mükemmel duruyordu. Mesela şu Victoria Sandwich Cake çok hoş duruyor. Hatta gelecek ev vloglarından bir tanesini bu kitaptaki bir şeyi deneyebiliriz bence. Böyle çok güzel ya. İyi ki almışım gerçekten. Oh çok güzel esiyor. Aslında var ya, burada ne çok güzel giderdi biliyor musun şu an? Ne? Böyle kiraz falan olsaydı. Değil mi? Meyve aslında vardı, alabiliriz de. Neyse. Ama kiraz çok güzel Biz böyle olurdu ya. yapalım. Kiraz evet güzel olurdu. Biz böyle yapalım. Ara ara gelelim ya. Eylül Aynen, çünkü aynen. var ya, sıcak olunca çok basık oluyor yani. Bizim sorunumuz ne biliyor musun? Evden çıkmazsak çıkamıyoruz. Çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz yani. Kalım diyoruz. Çıkınca da sonra, ne güzelmiş diyoruz. sonra çıkmıyoruz. Aynen. Neyi? Pasta Evet ya. Pasta getirmedik. Çayla falan. alıp geleyim. Olur, gider misin? Koşup değil de arabayla Ama gider misin? çayı nasıl getireceğim? Termosa koyacağım. Çay daha demlenmedi ki. Demledim ben onu, çok oldu. 1 saat oldu. Bazı insanlar antrenman yapıyor, spor yapıyorlar. Bazı çocuklar oyun oynuyor. Futbol oynayanlar var. Çok güzel burası şu an. Aynen. Yalnız şunu yaparken Hande söyledi. Aklımdan böyle somun ekmek, böyle soğanlı bir şey falan, böyle güzel bir şey geliyordu. Soğan deseydin, soğan kesmeyi unuttum. Onu unuttum ki bu ekmeği görünce yapıyorsun. Keşke Enes olsaydı. Aynen. Buraya Enes'le gelmiştik. Enes geldiğinde burada top falan oynadık. Bayağı oynadık yani. Sen de şurada bir şeye binmiştin. Şu köşe yuvarlak bir salıncak gibi bir şey. Benim İngiltere'yi en sevmeye başladığım zaman Enes'in geldiği o Eylül ayında, o zamanları o kadar çok seviyorum ki. Aslında ayrı bir şey de yok yani. Belki de yanımızda biri daha vardı. Onun için de vardı. Olabilir. Benim de çünkü o zaman çok hoşuma gidiyor. Şeye gittiğimiz, yürüyüşe falan gittik ya. Çok o keyifli akşamın o geliyor. sakinliği. Ay evet ya. Fındık bulmuştum hatta. Aynen. Ne bileyim, o gün ay bile farklıydı. Kocaman bir ay vardı. Güzel Ve bir gündü. hani İngiltere'yi tam olarak böyle evim gibi hissetmeye başladım yani. Öyle bir düşününce çok güzel geliyor. Evet, Mesela ondan öncesi ilk taşındığımız zamanları düşününce o kadar güzel gelmiyor. Falan. Ama Bir Türkiye'ye de dönmek ister sevdiklerimiz misin? burada olsa çok güzel olur ya. Aynen. Bunu zaten hep diyoruz. Sevdiklerimiz burada olsa çok güzel olur. Şu an mesela burada olsalar o efsane giderdi. Benim şu an en büyük hayallerimden bir tanesi, ailelerimizle, Safa'nın ailesi ya da benim ailem fark etmez. Şu bizim bahçeyi de böyle mangal falan yapıp çay içmek. Evet, Ne bileyim, çok güzel olur. çekirdek diye hiç konuşmasak bile oturmak. Türkiye'ye dönmek ister misin? Şu an değil ama genelde evet.
Evet. Şu an sadece değil. Şimdi İngiltere'de bazen ne yaptığımı sorguluyorum. Sanki ya kimse de yok. Bir şey de yapmıyoruz. Evin içindeyiz öyle. Ve çoğu zaman öyle hissedebiliyorum. Ben buradaki yavaş hayatımı ve sakin hayatımı çok seviyorum. Burada vatandaşlığımızı alıp Türkiye'ye dönmek daha çok isterim. Tabii ben de öyle isterim. Yani çünkü mesela şu an dönsek hiç kalmamızın hiçbir anlamı olmamış oluyor. Aynen. Ama Boşa para vatandaşlığımız harcamış aynen. oluyoruz resmen burada. Vatandaşlığımızı alırsak inşallah sonrası daha kolay olur. O sakinliği ben de seviyorum bazen. Çünkü direkt ikimiziz yani. Hani zoraki olarak demiyoruz ki yani evi toparlamamız lazım, birileri geliyor. Ya biz demiyoruz ki. Çok güzel bir şey. Kafamıza göre takılıyoruz. O yönden güzel. Ama fazlası da zarar işte. Hep diyorlardı aynı evin içine girene kadar hani tanıyamazsınız. Bilemezsin. Aynen. Tabii ikimizin de birbirimizi zorladığı durumlar illaki olmuştur ama Nasıl özellikle zorlarım ben? Gece nefes almıyor. Sen de zorlayan durumlardır biri. birbirimize alışma sürecinde beraber olmak, kimsenin karışmaması çok büyük bir artı olmuştu. Oldu yani. Evet, bazen insanlar çevreden de çünkü kavga edebiliyor, yani Evet. tartışabiliyor falan. Bizim çok şükür öyle bir sorunumuz olmadı. Vallahi ehliyetim olsaydı şimdi gidip eve çay alıp gelirdim. Ama benim yok, senin var. Benim git sürebilirsin yani. Polis falan durdurmaz burada. Süremem ki, geçen arabayı çalıştıramadım. Genel kültür sorularımıza hoş geldiniz. Siz de lütfen kağıt kalemlerinizi alın ve cevaplarınızı kaydedin. Bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Hadi bakalım. Evet, dünyada en çok piramit hangi ülkededir? En çok piramit. Aklıma gelmedi. Şey var ya bir tane çocuk. Taklidi yok zaten. Mısır'da var. Ama daha fazla kesin başka bir yerde var. İlginç dedin çünkü. Ama Ama nerede bulamazsın olduğunu ki. da bulamam, evet. Sudan. En çok Sudan'da varmış arkadaşlar. Hiç gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan vücudundaki en büyük organ hangisidir? Yani mesela bacak falan da sayılıyor mu? Soruya cevap ver. İç organlar olarak düşünüyorum. Organ diyorum bak. Saçma bir cevap versem kabul. Ver. Dalga geçer misiniz? Yok hayır, geçmeyiz hadi. Ben diyorum ki bacak. Neymiş? Deri. Bu daha saçma. Çok saçma Damar işte. diyecektim. Keşke damar deseydim, organ olmaz diye. Deri organ mı sayılıyormuş? Bakayım. Kendisine soruyorum şimdi farklı chatten. Evet, organmış. İnsan DNA'sının yaklaşık yüzde kaçı muzla ortaktır? Yüzde kaçı muzla ortaktır? Yüzde 0. Hayır, yüzde Tamam, altı. belli. Uzamasın diye Ama cevap bunlar, söyledim. ben nasıl bileyim bunları? Zor, evet. Tamam, çok basit bir şey söyleyeyim. Belki unutmuşsundur. Olimpiyat halkalarında kaç tane halka vardır? 6 tane mi? 5 tane mi? 5 mi? 5. Ama komik sorular değil ya. Bunlar Evet, istediğimiz gibi değil. Aslında komik olan bazen cevaplar oluyor. Mesela kangurunun 100 kilometre zıplayabilmesi Evet, gibi. öyle sorular güzel aslında. Okey, o zaman ben sana soruyorum. Zürafanın dili hangi renktir? Mavi. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Morumsu mavi. Evet. Peki sana bir soru. Dünyanın en büyük çölü hangisidir? Antarktika. Vay, Antarktika. bildim de Antarktika. bunu. Aynısı O bana da çıktı Ne çünkü. çölüydü? Buzul çölü mü, öyle aynen. bir şeymiş. Öyle diye geçiyormuş yani. Ama Antarktika diyorum ben ona, hep o öyle değil. Antarktika. Antarktika. Ben sana sorayım mı? Varsa sor. Atatürk'ün bağlı olduğu il, nüfusa Neydi ya? bağlı olduğu Bunu il. biliyorduk. Kim milyoner olmak isterdi, çıkabilir. Nüfusa bağlı olduğu il. Bak 3 tane şey var aklımda. Belki alakası olabilir. Söyle. Bartın, Samsun, Balıkesir. O zaman bir şey daha Söyle. düşünüyorum.